Şimdi zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz. Takvimler 1959'u gösteriyor. İstanbul, iki kıtanın buluştuğu kadim şehir hem tarihi dokusunu koruyor hem de modernleşmenin ilk kıpırtılarını taşıyor. Elinizdeki bu eşsiz görüntüler o dönemin sokaklarının nabzını tutuyor. Peki, bu canlı sokakların ardında nasıl bir sosyoekonomik yapı, kaç insanın umutları ve hayalleri yatıyordu? Şehrin huzuru nasıldı? Gelin 1959, İstanbul'un fısıltılarına kulak verelim. 1959 İstanbul'u, yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehriydi. Şehir tarihi yarımada, Beyoğlu'nun canlı caddeleri ve Anadolu yakasının sakin semtleriyle kendine özgü bir mozaik oluşturuyordu. Ancak kırsaldan şehre göçün başlamasıyla birlikte nüfus giderek artıyor, sokaklar kalabalıklaşıyordu. Yeni apartmanlar yükselmeye başlasa da şehrin dokusunu hala eski ahşap evler ve dar sokaklar belirliyordu. Gecekondu bölgelerinin ilk örnekleri de yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyordu. Bu da şehirdeki hızlı değişimin ve beraberinde getirdiği sorunların bir işaretiydi. 1959 İstanbul'unda sosyoekonomik farklılıklar belirgindi. Şehirde küçük esnaf, zanaatkarlar ve fabrika işçileri gibi farklı meslek gruplarından insanlar geçim mücadelesi veriyordu. Pazarlar, günlük ihtiyaçların karşılandığı canlı mekanlardı. Seyyar satıcılar, sokakların renkli figürleriydi. Her ne kadar modernleşme, bazı kesimlere daha iyi imkanlar sunsa da, genel olarak halkın büyük çoğunluğu mütevazı bir yaşam sürüyordu. İşsizlik ve geçim sıkıntısı, pek çok ailenin ortak sorunuydu. Ancak her şeye rağmen insanların yüzünde geleceğe dair bir umut kırıntısı da seziliyordu. 1959 İstanbul'unda günümüzün hızlı temposuna kıyasla daha sakin bir yaşam ritmi hakimdi. İnsanlar komşuluk ilişkilerine önem veriyor, sokaklarda daha çok sosyalleşiyordu. Farklı inançlara sahip insanlar, yüzyıllardır süregelen bir arada yaşama kültürünün izlerini taşıyordu. Boğaz, şehrin nefes aldığı, insanları dinlendiren bir kaçış noktasıydı. Kahvehaneler, bilgi ve sohbetin paylaşıldığı önemli mekanlardı. Akşam olduğunda ise sokaklar yavaş yavaş sessizleşir, evlerde huzurlu bir bekleyiş başlardı. Elbette 1959 İstanbul'u siyasi ve sosyal olaylardan da bağımsız değildi. Yakın zamanda yaşanan sinek istilası, halk arasında hem bir sorun hem de ilginç bir anı olarak yer etmişti. Kıbrıs sorunu, ülkenin gündemini meşgul ediyor, insanların sohbetlerine yansıyordu. Siyasi gerginlikler zaman zaman hissedilse de, genel olarak sokaklarda daha çok gündelik yaşamın sakin akışı hakimdi. İstanbul'un sokaklarında yürürken, geçmişten günümüze uzanan bir köprü kuruyoruz adeta. O günlerin insanların umutları, hayalleri ve mücadeleleri bugünkü İstanbul'un temelini oluşturdu. Bu görüntüler sadece bir zaman dilimini değil, aynı zamanda bir şehrin ve onun insanların ruhunu da yansıtıyor. 1959 İstanbul'un sokakları sessizce kendi hikayesini anlatıyor. Bu hikaye, bir zamanların sosyoekonomik yapısını, nüfusunun dinamiklerini ve şehrin kendine özgü huzurunu fısıldıyor. Bu fısıltıları dinlemek, geçmişi anlamak ve bugünü daha iyi değerlendirmek için değerli bir pencere açıyor. İstanbul'un da ulaşım, bugüne kıyasla oldukça farklı bir manzaraydı. Şehrin ana arterlerinde nostaljik tramvaylar, raylar üzerinde süzülürken, Tosbağa olarak bilinen ilk nesil otobüsler kalabalıkları taşımaya çalışıyordu. Özel araç sayısı henüz bugünkü kadar yaygın değildi. Bu da sokaklarda daha sakin bir trafik akışı anlamına geliyordu. Ancak artan nüfusla birlikte altyapı da zorlanmaya başlıyordu. Elektrik kesintileri, su sıkıntıları ve kanalizasyon sorunları İstanbulluların gündelik yaşamının bir parçasıydı. Özellikle yaz aylarında yaşanan sinek istilası gibi olaylar şehrin altyapısının yetersizliğini gözler önüne seriyordu. Beyoğlu, sinemaları, tiyatroları, pastaneleri ve barlarıyla şehrin eğlence merkeziydi. Akşamları İstiklal Caddesi, şık giyimli İstanbullularla dolup taşardı. Radyo, en önemli kitle iletişim aracıydı ve insanlar heyecanla yeni, çıkan şarkıları ve haberleri radyodan takip ederlerdi. Aileler için piknikler, boğaz gezintileri ve yazlık sinemalar popüler eğlence seçenekleriydi.
Futbol, özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları şehirde büyük bir heyecan yaratırdı. İnsanlar apartmanlarında veya mahallelerinde birbirleriyle yakından ilgilenir, sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşırlardı. Sabahları sütçülerin, ekmekçilerin sesleri sokaklarda yankılanırdı. Öğle saatlerinde evlerden yükselen yemek kokuları birbirine karışırdı. Akşamları kapı önlerinde yapılan sohbetler, çocukların sokak oyunları, o dönemin İstanbul'una özgü sıcak ve samimi bir atmosfer yaratırdı. Aile bağları güçlüydü ve büyükler saygı görürdü. Dini bayramlar ve özel günler coşkuyla kutlanırdı. Kadınların ve erkeklerin sosyal hayattaki rolleri günümüze kıyasla daha belirgindi. Ancak modernleşmeyle birlikte bu değerlerde de yavaş yavaş bir değişim yaşanıyordu. Batı tarzı giyim ve yaşam biçimi özellikle genç nesil arasında yaygınlaşmaya başlıyordu. Tarihi dokusu ile modernleşmenin getirdiği yeni yapılar arasında bir geçiş dönemi yaşıyordu. Tarihi Yarımada'daki Bizans ve Osmanlı eserleri hala görkemini korurken, Beyoğlu ve Levent gibi bölgelerde modern apartmanlar ve iş merkezleri yükselmeye başlıyordu. Şehir planlaması konusunda henüz bugünkü kadar bilinçli bir yaklaşım yoktu ve hızlı yapılaşma zaman zaman kaotik bir görüntüye yol açabiliyordu. Yeşil alanlar ve parklar şehrin kalabalığı içinde nefes alma noktalarıydı. İstanbul, nice imparatorluğa başkentlik etmiş, her köşesi tarih fısıldayan kadim şehir, asırlar boyu medeniyetlere beşik olmuş, her döneme kendi ruhunu katmış ve her devrin izini kalbine nakşetmiş, yaşayan bir efsanedir. Eğer siz de 1959 İstanbul'unu hatırlayanlardansanız, o günlere dair unutulmaz anılarınızı, o sokakların fısıltılarını yorumlarda bizimle paylaşın. Belki bir tramvay yolculuğu, belki bir mahalle sohbeti, belki de o dönemin İstanbul'una dair unutamadığınız bir kare, anılarınız bu tarihi yolculuğumuzu daha da anlamlı kılacak. İstanbul'un geçmişine yaptığımız bu anlamlı anlatım burada sona eriyor. Bir sonraki tarihi anlatımızda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.